Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Oğlak seyahati var. Sevgili koçlar, 2025'in son günlerinde gökyüzü sizi yeniden sahneye davet ediyor. Yönetici gezegeniniz Mars 15 Aralık'ta Oğlak Burcu'na geçiyor ve bu geçiş sizin kariyer, statü ve toplumsal konum alanınızı aktive ediyor. Bu dönem sizin için yılın en güçlü, en üretken ve en belirleyici sürecine işaret ediyor. Çünkü Mars Oğlak Burcu'nda yücelir, yani savaşçı enerjiniz burada disiplinle, stratejiyle ve hedef bilinciyle birleşir. Artık içgüdüsel bir hızla değil, planlı, kontrollü ve sonuç odaklı bir güçle ilerleyeceksiniz. Bir anlamda bu dönem doğal liderliğinizi profesyonel bir zeminde göstereceğiniz zamandır. Transitinin günlerinde Mars Balık burcundaki durağan Neptün'le kare açı yapacak. Bu etki siz koçlar için kariyer yönünüzde geçici bir belirsizlik yaratabilir. Belki hangi adımı atmanız gerektiğini bilemeyebilir ya da çevrenizden gelen sinyalleri yanlış okuyabilirsiniz. Bir süredir zihninizde büyüyen bir hedef varsa bugünlerde onun netliğini sorgulamanız mümkün. Ama bu sadece kısa süreli bir sis perdesi, gökyüzü sizden acele etmemenizi istiyor. Bu birkaç gün boyunca enerjinizi koruyun, dinlenin, yönünüzü sezgisel değil, gerçekçi bir planla belirleyin. 26 Aralık'ta Mars ay düğümleriyle olumlu açıda olacak. Geçmişte verdiğiniz emeklerin karşılığını alabileceğinizi gösteriyor. Belki bir süredir üzerinde çalıştığınız bir proje, bir iş teklifi veya profesyonel bir fırsat şimdi önünüze çıkabilir. Bu dönem size emek verdiklerin artık olgunlaşıyor diyor. Bu etki altında yaptığınız her şey uzun vadeli bir yön değişimini başlatabilir. Yani attığınız adımlar kaderin rotasını değiştirebilir. Bu yüzden 26 Aralık civarında gelen iş fırsatlarını, işbirliklerini ve kariyer temelli teklifleri dikkatle değerlendirin. 7 Ocak'ta Mars, Güneş ve Venüs'le Oğlak Burcu'nda kavuşacak. Bu enerji kariyerinizde dikkat çekme, otoriteyle yüzleşme ve güç gösterme zamanıdır. 14 Ocak'a kadar devam edecek bu etki. Yöneticiler, patron figürleri veya üstlerle olan ilişkilerde gerilimler yaşanabilir. Çünkü Mars burada sizi kendi yolunuzdan gitmeye teşvik eder ama aynı zamanda Venüs'ün etkisiyle karizmanız da artıyor. Profesyonel alanda çekiciliğiniz yükseliyor. Yani bu dönemde hem mücadele hem çekim bir arada. Duygusal ilişkiler açısından da dikkatli olun. Kariyer hedeflerinizle özel hayatınız arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Yengeç burcundaki retro Jüpiter ev aile alanınızda duygusal yoğunluğu da arttırıyor olacak. Bir taraf başarı isterken diğer taraf huzur arayabilir. Bu enerjiyi en verimli şekilde kullanmak istiyorsanız karar verirken hırsla değil stratejiyle ilerleyin. Unutmayın, Mars Oğlak'ta kazanan sabreden kişidir. 16 Ocak'ta Mars, Satürn ve Uranüs'le uyumlu açılar içinde olacak. Sizi yapılandırılmış yenilik enerjisine taşıyor. Bugünlerde hem disiplinli hem yenilikçi olabilirsiniz. Özellikle uzun süredir planladığınız bir değişim varsa iş ortamı, yönetim biçimi veya kariyer yönüyle ilgili şimdi somut sonuçlar alabilirsiniz. Satürn desteği size kalıcılık, Uranüs desteği ise fark yaratma gücü veriyor. Bu tarihlerde attığınız adımlar sadece bugünü değil, önümüzdeki yılları da şekillendirebilir. 23 Ocak'ta Mars Kova burcuna geçecek. Odağınız topluluklar, ekipler, sosyal çevre ve geleceğe dönük planlar alanınıza kayacak. Oğlak döneminde kurduğunuz yapı şimdi vizyona dönüşecek. Bu geçişle birlikte işinizin ya da hedeflerinizin daha geniş bir çevreye açılmasını bekleyebilirsiniz. Yeni bağlantılar, grup çalışmaları, dijital ya da sosyal projeler ön plana çıkabilir. Sevgili koçlar, Mars'ın Oğlak transiti size diyor ki gücünü kanıtla ama sabırla, hedefini büyüt ama planla. Kazanmak için önce temelini sağlamlaştır. Bu dönem kariyer zirvenizi tırmanmaya başladığınız süreçtir. Ama bu tırmanış sadece fiziksel çabayla değil,
içsel olgunlukla da ilgilidir. Her kararınız ilerleyen aylarda size yeni bir statü, yeni bir kimlik kazandırabilir. Disiplinle, azimle ve vizyonla ilerleyin. Çünkü bu transit sizin için kaderin profesyonel dönüm noktası olabilir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Oğlak transiti var. Sevgili boğalar, 2025'in son haftaları sizin için içsel bir uyanış, büyük bir vizyon ve hedef tazelenmesi gereken bir döneme işaret ediyor. Mars 15 Aralık'ta toprak elementinden bir kardeş burcu olan Oğlak Burcu'na geçiyor ve yaklaşık 5 hafta boyunca yaşamınızın inanç, hedef, akademik gelişim ve yaşam felsefesi alanında hareket ediyor. Bu dönem sizin için bir vizyon dönemi. Dünyaya bakış açınız değişiyor. Düşünceleriniz somut eyleme dönüşüyor. Mars burada size inandığın şeyi inşa et diyor. Oğlak Burcu sizin gibi toprak elementinden olduğu için bu enerji sizin doğanıza son derece uyumlu. Bu transit size istikrarla genişleme fırsatı veriyor. Hem düşünsel hem de fiziksel anlamda. Kısacası hayaller artık plan istiyor, idealleriniz somut bir yöne evriliyor. 15 Aralık'la 20 Aralık arasında Mars'la Neptün arasında bir kare açı olacak. Bu durum özellikle arkadaş çevreniz, sosyal bağlarınız ve geleceğe dair planlarınızda bazı kararsızlıklar ve hayal kırıklıkları yaratabilir. Belki uzun süredir üzerinde düşündüğünüz bir hedefin gerçekliğini sorgulayabilirsiniz. Belki çevrenizden biri sizi yanıltabilir veya bir projenin yönü belirsizleşebilir. Bu dönemde net kararlar almak yerine gözlemde kalmak en doğru strateji olacaktır. Unutmayın, Mars Oğlak Burcu'nda sabrı sever. Bu yüzden bu birkaç günü enerjinizi koruyarak içsel motivasyonunuzu yeniden toparlamak için kullanın. 26 Aralık'ta Mars ay düğümleriyle destekleyici açı içinde olacak. Kadersel ilerleme fırsatları yaratıyor burada. Bu günlerde geçmişte aldığınız bir eğitimin, yaptığınız bir yolculuğun veya bir fikrin şimdi meyve vermesi mümkün. Kuzey ay düğümüyle sekstil yapıyor. Mars size yeni bir yön, yeni bir inanç veya yeni bir öğretmenle buluşturabilir. Güney ay düğümüyle üçgeni ise geçmişte kazandığınız bilgelik ve deneyimin şimdi size güç kazandıracağını söylüyor. Bu etki altında hayat amacınızla uyumlu bir yön belirleme şansınız var. Yani 26 Aralık civarında yaşanan olaylar bu yolda ilerle diyen kader mesajları taşıyor olabilir. 7 Ocak'ta Mars, Güneş ve Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşum yapacaklar. 14 Ocak'a kadar da bu etki devam edecek. Bu güçlü kavuşum sizin için hem içsel bir aydınlanma hem de cesur bir ilerleyiş anlamına geliyor. Kendinize inanmak, fikirlerinizi savunmak, bir konuda uzmanlaşmak ve bunu paylaşmak, işte bu günlerin ana teması budur. Fakat bu kavuşum Yengeç Burcu'ndaki retro Jüpiter'e de karşıt açı yapıyor. Yani iletişimde, eğitimde ve seyahatlerde abartılı ifadeler, aşırı iddialı duruşlar sizi zora sokabilir. Sözleriniz büyük etki yaratabilir ama aynı zamanda yanlış da anlaşılabilir. Lilith'le 45 derecelik bir açısı da olacak Mars'ın bir haklılık mücadelesi verebileceğinizi gösteriyor. Eğer birine bir şeyi ispatlama çabasına girerseniz bu mücadele gereksiz yere yorucu hale gelebilir. Bu yüzden 7 ile 14 Ocak arasında gücünüzü göstermek yerine bilginizle etki bırakın. Bu dönem akademik alanda, uluslararası bağlantılarda, yayıncılık veya hukuksal konularda da oldukça hareketli geçebilir. Bir seyahat planı, bir yüksek öğrenim kararı veya bir yurt dışı bağlantısı gündeme gelebilir. 16 Ocak'ta Mars Balık burcundaki Satürn'le sekstil Boğa burcundaki Uranüs'e de üçgen açı yapacak. Uyumlu açılar içindeler. Bu olağanüstü denge sizi hem planlı hem de yenilikçi kılıyor. Satürn'den gelen destekle uzun vadeli başarı ve disiplin, Uranüs'ten gelen enerjiyle özgünlük ve cesaret birleşiyor. Bu dönem özellikle uzun süredir ertelediğiniz bir hedefin somut bir form kazanması için ideal. Bir kurs, bir eğitim, bir kitap, bir sosyal medya projesi, yayın, hukuki mesele veya yurt dışı planı. Hangisi hayatınızdaysa şimdi onun yapı taşı yerine oturacak. Bu tarih neye inanıyorsan onu gerçekleştirme zamanı.
23 Ocak'ta ise Mars Kova burcuna geçecek. Mars Kova'ya geçtiğinde odağınız tamamen kariyer, statü konularına yöneliyor. Oğlak döneminde şekillendirdiğiniz fikirler şimdi profesyonel alanda uygulanmak istiyor. Artık hedef sadece anlam değil, sonuç olacak. Bu geçişle birlikte iş dünyasında daha görünür olabilir, yeni bir sorumluluk üstlenebilir ya da liderlik pozisyonuna doğru ilerleyebilirsiniz. Kısacası inandığınız şey şimdi pratiğe dönüşüyor. Sevgili boğalar, Mars'ın Oğlak transiti size şunu fısıldıyor. İnandığın şeyi savun ama sabırla, bilgini eyleme dönüştür, düşüncelerini somutlaştır. Bu dönem sizin için bir yaşam felsefesi sınavı, kendi inanç sisteminizi, vizyonunuzu ve hedeflerinizi yapılandırıyorsunuz. Belki yolculuklar, belki eğitimler, belki ruhsal farkındalıklar aracılığıyla. Ama her şekilde bu dönem sizi büyütüyor ve bu büyüme sadece zihinsel değil, aynı zamanda ruhsal bir olgunlaşma. Mars Oğlak Burcu'nda size kalıcı bir içsel yapı kazandıracak. Artık sadece inanmıyorsunuz, inandığınız şeyi yaşam haline getiriyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler. Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Oğlak transiti var. Sevgili ikizler, 2025'in son haftalarına girerken gökyüzü size derin, güçlü ve dönüştürücü bir enerji getiriyor. Mars 15 Aralık'ta Oğlak Burcu'na geçiyor ve yaklaşık 5 hafta boyunca ortak kaynaklar, finans, duygusal bağlar, psikolojik dönüşüm ve kriz yönetimi alanınızı hareketlendiriyor. Bu transit yüzeyde kalamayacağınızı söylüyor. Artık hayatın özüne, gücüne, merkezine, içsel dayanıklılığınıza inmeniz gerekiyor. Mars Oğlak'ta yücelir, bu da sizin için korkularla yüzleşme, kontrolü yeniden kazanma ve gücünüzü yapılandırma dönemidir. 15 ile 20 Aralık arasında Mars'la Neptün arasındaki kare açı aktive olacak. Mars transite başlarken Balık burcundaki duran Neptünle kare açı yapıyor. Bu etki özellikle kariyer, statü ve otoriteyle ilişkileriniz üzerinden bir güven sınavı yaratabilir. Belki bir iş ilişkisinde, bir maddi paylaşımda veya duygusal bağlılıkta neye, kime güveneceğinizi bilemeyebilirsiniz. Kimin sözü gerçek, kimin niyeti sisli, işte bu dönemin sorusu bu. Bu birkaç gün boyunca finansal kararlar, yatırım girişimleri veya gizli paylaşımlar konusunda dikkatli olun. Neptün'ün sisli enerjisi Mars'ın stratejik gücünü bulanıklaştırabilir. Enerjinizi koruyun. Somut değerlere, verilere, iç sesinize kulak verin ama hemen harekete geçmeyin. 26 Aralık'ta Mars'la Ay düğümleri arasında bir uyumlu açı var. Kadersel bir dönemeçten bahsediyor. Mars'ın Ay düğümleriyle kuracağı uyumlu açı sizi geçmişle geleceğin kesiştiği bir yola getiriyor. Bu tarihte bir borç, bir yükümlülük, bir söz ya da bir bağ çözülüp yeni bir enerjiye dönüşebilir. Güney Ay düğümünden gelen üçgen, geçmişte yaşadığınız bir krizin şimdi size tecrübe kazandırdığını gösteriyor. Kuzey Ay düğümüyle olan sekstil açı ise bu deneyimi artık paylaşma, aktarma, öğretme zamanının geldiğini anlatıyor. Kısacası 26 Aralık civarında yaşanan olaylar sizi gücü paylaşmaya davet ediyor. Bir ortaklık, yatırım, maddi işbirliği veya duygusal bağ daha olgun bir temele oturabilir bugünlerde. 7 Ocak'ta Mars, Güneş ve Venüs 17 derece Oğlak'ta kavuşacaklar ve gökyüzünde güçlü bir enerji patlaması yaşanıyor. Sizin için bu dönem tutku, derin bağlılık ve içsel dönüşüm temalarını yoğun biçimde gündeme getiriyor. Bir ilişki ya da finansal bir bağ çok daha ciddi hale gelebilir. Ya tamamen güvenmek ya tamamen kopmak arasında kalabilirsiniz. Çünkü bu kavuşum size ya hep ya hiç dedirtiyor. Yengeç burcundaki retro Jüpiter'e de karşıtlık yapıyor bu kavuşum. Değer duygunuzu sorgulatabilir. Gerçekten ne kadar değer görüyorsunuz? Birine ya da bir şeye ne kadar yatırım yapıyorsunuz? Karşılığında ne alıyorsunuz? Bu sorulara dürüstçe yanıt verebilirseniz ilişkilerde de finansal konularda da güç dengesini yeniden kurabilirsiniz. Ve bu kavuşum Lilith'le de 45 derecelik bir sert açı yapıyor. Gölgede kalmış arzularınızı yüzeye çıkarabilir bu açı. Bu yüzden kıskançlık, rekabet veya
kontrol eğilimleri de artabilir. Ama hatırlayın, Mars Oğlak'ta gerçek güç duygusal soğukkanlılıkla kazanılır. Bu dönemi korkularınızı dönüştürmek, kendinize yeni bir sınır çizmek ve enerjinizi odaklamak için kullanın. 16 Ocak'ta Satürn ve Uranüs'ten destek geliyor Mars'a. Satürn'e sekstil yapacak, Uranüs'e de üçgen açı sizin için hem iş hem ruhsal denge açısından son derece yapıcı bir etki oluşturuyor. Bir süredir kariyer baskısı, finansal stres ya da duygusal yorgunluk hissediyorsanız bu tarihlerde toparlanabilirsiniz. Satürn desteği size planla adım atma gücü verirken Uranüs sizi eski sınırların dışına çıkarıyor. Belki yeni bir gelir modeli, bir yatırım stratejisi ya da daha özgür bir ilişki biçimi doğabilir. Bu kombinasyon gücü yeniden tanımlama enerjisidir. Artık kontrol etmek değil, bilinçle yönetmek istiyorsunuz. 23 Ocak'ta Mars Kova burcuna geçecek ve Mars Kova'ya geçtiğinde ruhsal derinlikten çıkıp zihinsel açıklığa geçiyorsunuz. Artık inançlar, fikirler, öğretmenlik, akademik konular ve uzak hedefler gündeme geliyor. Bu geçişle birlikte öğrendiklerinizi paylaşmak, kendi felsefenizi anlatmak ve zihinsel olarak genişlemek isteyeceksiniz. Mars Oğlak döneminde güç kazandınız. Mars Kova döneminde bu gücü bilgiye ve vizyona dönüştürme zamanı gelecek. Sevgili ikizler, Mars'ın Oğlak transiti size diyor ki gücünü derinlikte bul ama aklınla yönlendir. Bu süreç sizi yüzeysel düşünmekten çıkarıyor, duygusal dayanıklılığa zorluyor. Artık neye bağlandığınızı, neye yatırım yaptığınızı, nerede güç harcadığınızı fark etme zamanı. Bu dönemde hayat size bir gerçeği öğretecek. Gerçek güç kontrol etmekten değil, dönüştürmekten gelir. Mars Oğlak Burcu'nda sizin için bir içsel mühendis gibidir. Zayıf yapıları yıkar, sağlam temeller kurar, kendinizle yüzleştirir, korkularınızı dönüştürür ve sonunda çok daha kararlı biri haline gelirsiniz. Bu yüzden Aralık ve Ocak dönemini bir psikolojik yeniden doğuş süreci olarak görün. Gökyüzü sizi korkuların içinden geçirerek güçlendirecek ve siz bu transitten sonra artık asla eskisi gibi düşünmeyeceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Oğlak transiti var. Sevgili yengeçler, 2025'in son haftaları sizin için oldukça önemli bir döneme işaret ediyor. 15 Aralık'ta Mars karşıt burcunuz olan Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu da demek oluyor ki gökyüzü artık sizin için ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ve açık düşmanlıklar alanını hareketlendiriyor. Mars'ın bu alandan geçişi hayatınızdaki insanlarla olan dinamiklerinizi büyük ölçüde dönüştürecek. Bu enerji hem yakın ilişkilerde tutkuyu artırır hem de bastırılmış öfkeyi açığa çıkarabilir. Yani sevgiyle sabır, kararlılıkla anlayış arasında ince bir denge kurmanız gerekecek. Mars Oğlak Burcu'nda yücelir. Bu da demek oluyor ki bu süreçte ilişkilerdeki sınavlar sizi olgunlaştırmak ve güçlendirmek için geliyor. 15 Aralık'ta Mars'ın transite ilk başladığı günlerde Balık burcundaki durağan Neptün'e kare açı yapması özellikle inançlar, uzak ilişkiler ve beklentiler alanında bir karmaşa yaratabilir. Bir ilişkide fazla idealist davranmış olabilirsiniz ya da bir ortaklıktan fazla şey beklemiş. Karşı tarafın niyetini yanlış okumuş olabilirsiniz. Neptün burada size şunu söylüyor: gerçekle yüzleşmekten korkma. Bu birkaç gün boyunca yaklaşık 20 Aralık'a kadar devam edecek. Karşınızdaki kişiler sizi test edebilir. Bir söz, bir davranış, bir karar sizi şaşırtabilir. Ama unutmayın, bu geçici bir sis perdesi. Gerçek niyetler ve gerçek bağlar bu sis dağıldığında kendini gösterecek. Bu yüzden 15-20 Aralık arasında tepkisel davranmak yerine gözlemde kalın. Kararları netleşene kadar beklemek ve gereksiz bir çatışmadan korur. 26 Aralık'ta Mars ay düğümleriyle uyumlu bir açıda olacak. Karmik kapılar açılıyor. İlişkiler ve ortaklıklar konusunda kadersel yön değişimi beraberinde getiriyor. Bu tarihte geçmişten gelen bir ilişki teması, bir bağ ya da eski bir işbirliği gündeme gelebilir. Güney ay düğümüyle olan üçgeni geçmiş deneyimlerin sizi şimdi bir farkındalığa dönüştüreceğini anlatıyor.
Kuzey ay düğümüyle oluşan sekstil ise geleceğe dönük ilişkilerde yeni bir yön seçme fırsatı sunuyor. Bir iş ortaklığı, evlilik kararı ya da uzun vadeli bir anlaşma bu dönemde olgunlaşabilir. Bu enerji size diyor ki artık kiminle yan yana mı yürümek istediğine karar ver. Geçmişin alışkanlıklarından sıyrılıp geleceğin sağlıklı bağlarını kurma zamanı geldi. 7 Ocak'ta Mars, Güneş ve Venüs 17 derece Oğlak Burcu'nda kavuşacaklar. Gökyüzünde hem tutku hem gerilim aynı anda yükselecek. Bu kavuşum tam da sizin ilişkiler ekseninizde gerçekleşiyor. Bu dönem ilişkilerde hem çekim hem rekabet temalarını yoğun biçimde hissedebilirsiniz. Bir taraf kontrol etmek, diğer taraf özgür kalmak isteyebilir. İlişkilerde kim daha fazla veriyor, kim daha fazla yönlendiriyor sorusu gündeme gelebilir. Bu kavuşum Yengeç burcundaki retro Jüpiter'e de karşıtlık yapacak, duygusal tepkilerinizi büyütebilir. Belki fazla verici, fazla koruyucu ya da fazla hassas davranabilirsiniz. Ama gökyüzü diyor ki gerçek güç duygusal olgunlukla gösterilir. Bu dönemde ilişkileriniz bir dönüm noktasına gelebilir. Bir bağ güçlenebilir, bir diğeri sona erebilir. Lilith'te de açısı var Mars'ın 45 derecelik. Lilith'in etkisiyle de bastırılmış öfke, kıskançlık veya kırgınlık yüzeye çıkabilir. Ama eğer bu enerjiyi yapıcı biçimde yönlendirebilirseniz ilişki dinamiklerinizi kökten iyileştirme şansınız olur. Bugünlerde dürüst olun ama kırıcı değil. Savunun ama savaşmayın. Çünkü Mars Oğlak Burcu'nda kazanmak stratejiyle olur, öfkeyle değil. 16 Ocak'ta Mars'a Satürn ve Uranüs'ten uyumlu enerjiler geliyor. Satürn'e ve Uranüs'te uyumlu açılar içinde olacak. Sizin için büyük bir rahatlama etkisi yaratacak bu. Bu kombinasyon uzun vadeli ilişkilerde sağlam yapı kurma ve aynı anda yenilik getirme fırsatı da verir. Satürn desteğiyle ilişkilerde istikrar, Uranüs'ün üçgeniyle ise özgürlük ihtiyacı dengelenir. Birlikte olduğunuz kişiyle daha olgun bir bağ kurabilir, geçmişteki kırılmaları onarabilirsiniz. Bekarsanız bu dönem uzun vadeli bir ilişki potansiyeli taşıyan biriyle tanışmanız da mümkün. Bu etki sadece duygusal değil, iş ortaklıkları açısından da son derece yapıcı. Eğer bir proje, sözleşme veya ortak planınız varsa 16 Ocak civarı netleştirin. Gökyüzü bu kez hem güven hem yenilik enerjisini size aynı anda sunuyor olacak. 23 Ocak'ta Mars Kova burcuna geçecek. Odağınız paylaşımlar, ortak kaynaklar ve maddi düzenlemeler alanına kayıyor. Oğlak sürecinde ilişkilerde sınırları belirlediniz. Şimdi o ilişkilerin paylaşım dengesi test edilecek. Kimin ne kadar katkı sunduğu, neyin adil olup olmadığını daha görünür hale getirecek. Bu geçişle birlikte psikolojik olarak da derinleşeceksiniz. Artık yüzeyde kalmak yerine duygusal bağlarınızı daha bilinçli biçimde yönetmek isteyeceksiniz. Sevgili yengeçler, Mars'ın Oğlak transiti size diyor ki bağ kur ama bağımlı olma, güçlü ol ama sevgiyi unutma. Bu dönem ilişkilerinizin olgunlaşma süreci, kim hayatınızda kalacak, kim geride kalacak, kim sizinle birlikte büyüyecek, kim sizi aşağı çekecek. Hepsi netleşecek. Mars Oğlak Burcu'ndayken sizden duygusallık değil, duygusal dayanıklılık istiyor. Bu süreçte hem ilişki hem iş ortaklıklarında sınırlarınızı belirlemeyi öğreniyorsunuz ve sonunda karşınızda duran kişiyle eşit güçte bir denge kurabiliyorsunuz. Bu transitin sonunda kiminle yürümek istediğinizi çok iyi bileceksiniz ve o kişi siz olacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar. Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde de Mars'ın Oğlak transiti var. Sevgili aslanlar, 2025'in son haftaları sizin için son derece üretken, hedef odaklı ve yapıcı bir döneme işaret ediyor. Mars 15 Aralık'ta Oğlak Burcu'na geçiyor ve yaklaşık 5 hafta boyunca yaşamınızın çalışma, rutin, sağlık ve hizmet alanını
hareketlendiriyor. Bu dönem sizin için çalış, üret ve düzen kur zamanı. Mars Oğlak Burcu'nda yücelir, yani gücünü en verimli şekilde kullanır. Bu enerji altında iş hayatınızda, günlük düzeninizde ve hatta fiziksel sağlığınızda müthiş bir disiplin ve verim artışı yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın, Mars burada duygusallığı değil, planlı hareketi sever. Yani hedefe giden yol artık istikrardan geçiyor. 15 Aralık'ta Mars transite başladığında Balık burcundaki duran Neptün'le kare açı yapacak ve bu 20 Aralık'a kadar sürecek. Bu açı özellikle finansal ve iş ilişkilerinde belirsizlikler ve karışıklıklar yaratabilir. Belki bir iş anlaşmasında güven unsuru sorgulanabilir. Belki ekip içinde bir yanlış anlama yaşanabilir. Ya da duygusal olarak enerjiniz dağılabilir. Neptün burada bulanıklık yaratır. O yüzden bugünlerde gereksiz fedakarlıklardan, aşırı yüklenmelerden uzak durun. Birinin sorununu çözmek isterken kendi enerjinizi tüketmeyin. Mars Oğlak Burcu'nda size netlik kazandırmak ister. Bu nedenle 15-20 Aralık arasında sınır çizmek, sorumlulukları belirlemek, hayır demeyi öğrenmek çok önemli. 26 Aralık'ta Mars ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Sizin için emeklerin karşılığını alma ve hizmet bilincini dönüştürme zamanı. Bu tarihte geçmişte verdiğiniz bir emek, yaptığınız bir fedakarlık şimdi ödül getirebilir. Belki bir proje tamamlanır, belki bir işin karşılığı gelir ya da bir sağlık süreci olumlu biçimde sonuçlanır. Güney ay düğümüyle yaptığı üçgen açı Mars'ın geçmiş deneyimlerinin şimdi fayda sağlayacağını gösteriyor. Kuzey ay düğümüyle sekstili ise yeni bir hizmet biçimi veya iş modelinin kapılarını açacağını gösteriyor. Kısacası 26 Aralık civarında yaptığınız şeyin işe yaradığını göreceksiniz. Gökyüzü size diyor ki artık ne işe yaradığını biliyorsun. Şimdi bunu sistemleştir. 7 Ocak'ta Mars, Güneş ve Venüs 17 derece Oğlak Burcu'nda kavuşumda olacaklar. Bu çok güçlü bir kavuşum ve sizin için iş hayatında dikkat çekici bir dönem anlamına geliyor. Çalıştığınız alanda otorite figürleriyle karşı karşıya gelebilir. Liderlik yönünüzü daha görünür şekilde ortaya koyabilirsiniz. Ama aynı zamanda Venüs'ün etkisiyle yaptığınız iş sevgiyle, özenle ve estetik bir dokunuşla da birleşir. Yani bu dönem çok çalış ama sevdiğin işi yap mesajı taşır. Ancak bu kavuşum Yengeç burcundaki retro Jüpiter'e de karşıtlık yapıyor ve size şunu hatırlatıyor. Çalışırken duygusal olarak tükenmemeye dikkat edin. Dinlenmek, nefes almak ve kendi iç huzurunuzu korumak da üretkenliğin bir parçasıdır. Ve bu kavuşum yine Lilith'te de 45 derecelik bir açı yapıyor. Bastırılmış öfkenin iş ortamında yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Bu yüzden ekip içi ilişkilerde sabırlı olun, duygularınızı profesyonel bir şekilde yönetin. Ama eğer bu enerjiyi yapıcı biçimde kullanırsanız bu kavuşum iş hayatınızda güç, saygı ve başarı getirir. 16 Ocak'ta Mars Balık burcundaki Satürn'le seksi Boğa burcundaki Uranüs'te de üçgen açı yapacak. Sizin için büyük bir denge kurma fırsatı yaratıyor. Bu kombinasyon iş hayatında hem sağlamlık hem yenilik getirir. Satürn desteğiyle projelerinizi uzun vadeli hale getirebilirsiniz. Uranüs etkisiyle de özgün ve yaratıcı çözümler geliştirebilirsiniz. Özellikle çalışma koşullarınız, iş organizasyonunuz veya mesleki vizyonunuzla ilgili kalıcı adımlar atabilirsiniz. Bir sistem kurmak, bir ekibi yönetmek veya yeni bir iş modeli geliştirmek bugünlerde son derece destekli. Ayrıca sağlık açısından da bu dönem denge kurma sürecidir. Enerjinizi korumak, bedeni güçlendirmek, spora veya sağlıklı rutine başlamak için harika bir zaman. Ve 23 Aralık'ta Mars Kova burcuna geçecek. Mars Kova burcuna geçtiğinde odağınız ilişkiler, ortaklıklar alanına taşınıyor. Oğlak döneminde iş ve sorumluluklar ön plandaydı. Artık paylaşım, denge ve işbirliği zamanı başlıyor. Bu geçiş sizi işbirliklerine, sözleşmelere veya yeni bağlantılara açabilir. Ama Oğlak döneminde kazandığınız disiplin şimdi ilişkilerdeki gücünüzü belirleyecek. Ne kadar düzen kurduysanız o kadar sağlam bağlar kurabilirsiniz.
Sevgili aslanlar, Mars'ın Oğlak transiti size diyor ki disiplin senin yeni sahnen, parlamak için önce sistem kur. Bu dönem sizi bir lider gibi düşünmeye ve çalışmaya davet ediyor. Gücünüzü gösterirken sabırlı olun, otorite kurarken adil olun, iş hayatında, projelerde ve günlük rutinde gösterdiğiniz istikrar önümüzdeki aylarda büyük sonuçlar getirecek. Bu transitin sonunda hem fiziksel hem zihinsel anlamda daha güçlü, daha kararlı ve daha üretken bir hale geleceksiniz. Unutmayın, Mars Oğlak Burcu'nda çalışanın kaderini değiştirir ve siz bu dönemde kendi kaderinizi yeniden yazmak üzeresiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, gökyüzü gündemimizde Mars'ın Oğlak transiti var. 2025'in son haftalarına girerken Mars 15 Aralık itibariyle Oğlak Burcu'na giriyor. Ve bu geçiş sizin için oldukça güçlü bir dönemi başlatıyor. Çünkü Mars 5. evinizde ve yani yaratıcılık, aşk, çocuklar ve kendini ifade etme alanında ilerleyecek. Mars Oğlak Burcu'nda yücelir, yani gücünü en doğru, en verimli biçimde ortaya koyar. Bu yüzden önümüzdeki haftalar sizler için üretmek, yazmak ve ortaya somut bir eser koymak anlamına geliyor. Ama bu yalnızca sanatsal bir yaratıcılık değil, aynı zamanda yaşam enerjinizi, tutkularınızı ve bireysel ifadenizi disiplinli biçimde yönlendirmekle ilgili. Bu dönemde ne istediğinizi değil, neye emek vermek istediğinizi sorgulayacaksınız. 15 Aralık'ta Mars transite başlarken Balık burcundaki durağan Neptün'de kare açıda olacak. Bu açı özellikle aşk ve ilişkiler alanında belirsizlik, kararsızlık veya hayal kırıklığı yaratabilir. Belki biri size bir şey vaat etti ama tutmadı ya da siz bir duyguyu olduğundan daha büyük yaşadınız. Neptün burada size diyor ki gerçek sevgi belirsizlikte değil, netlikte kendini gösterir. Bu birkaç gün kalp meselelerinde sisli bir dönem olabilir. Bir ilişki netlik kazanmayabilir. Duygular karışabilir. Ama unutmayın, Mars Oğlak Burcu'nda size somut olanı seç diyor. Hayali değil, inşa edilebilir olanı tercih edin. Bu 15-20 Aralık arasında dağılmamak için hedef belirleyin. Neptün kareleri ilham verir ama odak ister. Sanatsal uğraşlarınız varsa bugünlerde ilhamınız çok güçlü de olabilir. 26 Aralık'ta Mars ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Sizin için aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kişisel gelişim temalarında önemli bir karmik denge oluşturabilir. Güney ay düğümüyle üçgen açıda olacak Mars, geçmişte bıraktığınız bir tutkunun şimdi yeniden canlanabileceğini, Kuzey ay düğümüyle sekstili ise yeni bir hedefin kalpten inşa edilebileceğini gösteriyor. Bu tarih civarlarında bir proje, bir fikir ya da bir ilişki yön değiştirebilir. Artık neye yatırım yapmanız gerektiğini çok daha net göreceksiniz. Gökyüzü size şöyle diyor: yaratmak sadece ilham değil, aynı zamanda kararlılık gerektirir. Bir çocuk sahibi olmak, bir hobiye para yatırımı yapmak ya da aşk hayatınızı yeniden yapılandırmak için bu dönemde gündeme gelebilir. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kuruluyor olacak. 7 Ocak'ta Mars, Güneş ve Venüs 17 derece Oğlak Burcu'nda kavuşacaklar. Bu güçlü kavuşum sizin için adeta kalbinizin ve yaratıcılığınızın doruk noktası olabilir. Bu dönem aşk hayatınızda tutku, çekim ve kararlılık aynı anda devrede olacak. Ama Yengeç Burcu'ndaki retro Jüpiter'e de karşıtlık yapıyor bu kavuşum. Duygusal abartılara, fazla beklentilere karşı uyarıyor. Bu ilişki sizi büyüleyebilir ama gerçeklik testinden geçmesi gerekecek. Venüs'ün varlığıyla bu süreç aynı zamanda estetik ve üretken bir dalgalanma yaratıyor. Sanatla ilgilenen Başak burçları için bu dönem ilham, başarı ve görünürlük getirir. Yaratmak istediğiniz bir iş, yazı, tasarım ya da çocuklarla ilgili bir konu varsa bugünlerde onu şekillendirebilirsiniz.
Bu kavuşumun Lilith'e bir sert açısı var. İçsel bastırılmış öfkeyi ve özgürlük ihtiyacını tetikleyebilir. Bir ilişkide ben kimim sorusu gündeme gelebilir. Bu duygusal olarak olgunlaşmanızı sağlayacak bir süreç. Unutmayın Mars Oğlak Burcu'nda duyguyla değil iradeyle üret der. 16 Ocak'ta Mars Balık burcundaki Satürn'le sekstil, Boğa burcundaki Uranüs'te de üçgen açı yapıyor olacak. Sizin için adeta bir yaratıcı uyanış etkisi taşıyor. Satürn size kararlılığı, Uranüs ise yenilik cesaretini veriyor. Bu iki gezegenin desteğiyle hem kalıcı bir yapı kurabilir hem de sınırların ötesine geçebilirsiniz. Bu etki bir aşkı sağlamlaştırabilir veya bir projenin somutlaşmasını sağlayabilir. İlginçtir, bugünlerde attığınız adımlar uzun vadede büyük meyve verebilir. Bir işin temeli atılabilir, bir sanat eseri tamamlanabilir. Ya da ilişkide artık biz ciddi bir noktadayız diyebilirsiniz. Bu enerjiyi kullanmanın sırrı şu: disiplini, yaratıcılık. Ne kadar odaklanırsanız o kadar büyürsünüz. Ve 23 Ocak'ta Mars Kova burcuna geçecek. Artık Mars Kova'ya geçtiğinde odağınız çalışma, rutin ve sağlık alanına kayıyor. Oğlak süreci boyunca yaratıcılıkla doluydunuz ama şimdi o yaratıcılığı günlük yaşama entegre etme zamanı. Bir düzen kurmak, fiziksel sağlığınızı desteklemek, spora başlamak veya iş akışınızı iyileştirmek için mükemmel bir geçiştir. Oğlak sürecinde ortaya koyduklarınız şimdi düzenli hale gelmeye başlar. Sevgili Başaklar, Mars'ın Oğlak transiti size diyor ki yaratıcılığını ciddiye al. Aşkı hafife alma ama onu akılla yönlendir. Bu dönem kalbinizi somutlaştırma zamanı. İçinizdeki üretken enerjiyi disiplinle birleştirebilirsiniz. Hem duygusal hem maddi anlamda güçlü bir zemin oluşturabilirsiniz. Mars burada size kendi yeteneğinizi hatırlatıyor. Siz sadece düşünen değil, inşa eden bir burçsunuz ve bu süreçte hayalleriniz artık bir şekle bürünüyor. Unutmayın, Mars Oğlak burcunda yaratmak bir ilham değil, bir görevdir ve siz bu görevi hakkıyla yerine getirebiliyorsunuz bence. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Oğlak transiti var. Sevgili teraziler, 2025'in son haftalarına girerken Mars 15 Aralık itibariyle Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu geçiş sizin için oldukça derin bir alanı, yani 4. evinizi, ev, aile, kökler ve içsel güvenlik alanınızı harekete geçiriyor. Mars bu evdeyken geçmiş, aile bağları ve yaşam düzeniyle ilgili konular hareketlenir. Ev içinde değişiklikler, taşınmalar, tatilatlar veya aile içinde güç mücadelesi gibi temalar gündeme gelebilir. Oğlak burcundaki Mars kararlıdır, sabırlıdır ama aynı zamanda otoriterdir. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda hem fiziksel hem duygusal anlamda kontrol alanınızı yeniden belirleme sürecine giriyorsunuz. Kimin sözü geçecek? Nerede huzurlusunuz? Artık bu sorulara kalıcı cevaplar bulacaksınız. Mars transite başlarken 15 Aralık'ta Balık burcundaki durağan Neptün'e de kare açıda olacak. Bu açı özellikle ev, iş ve sağlık düzeninizde bir karışıklık yaratabilir. Belki iş temposu ev içi huzurunuzu etkileyebilir. Belki bir aile bireyinin beklentisi sizi duygusal olarak yorabilir. Neptün burada sınırları bulanıklaştırır. Kimin sorumluluğu kime ait bu çok net görülmeyebilir. Bugünlerde herkesi memnun etmeye çalışmak sizi yıpratabilir. Mars Oğlak'ta diyor ki önce kendi düzenini kur, sonra başkalarına destek ol. Bu nedenle 15-20 Aralık arası sınır koyma zamanı. Aile içinde sorumluluklar dengesizse artık bunu net biçimde dile getirin. Aksi halde duygusal ve fiziksel tükenme riski doğabilir. 26 Aralık'ta Mars ay düğümleriyle uyumlu açılar kuracak, köklerinize ve aidiyet duygunuzu yeniden yapılandırıyor. Güney ay düğümüyle kurulan üçgen geçmişteki aile kalıplarının şimdi dönüştürülebileceğini, kuzey ay düğümüyle sekstil açı ise ilişkiler ve ortaklıklar alanında yeni bir denge kurulabileceğini anlatıyor. Bu tarih civarında hem özel hem profesyonel yaşamınızda güven teması öne çıkar.
Bu ilişkiyi, evi ya da iş ortaklığını daha sağlam temellere oturtmak isteyebilirsiniz bu dönemde. Gökyüzü size diyor ki geçmişin yüklerini bırak, geleceğin temellerini inşa et. Bu bir içsel olgunlaşma dönemidir. Köklerinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Aidiyetinizi yeniden şekillendiriyorsunuz. 7 Ocak'ta Mars, Güneş ve Venüs 17 derece Oğlak Burcu'nda kavuşuyorlar. Bu kavuşum tam olarak ev, aile ve içsel huzur alanınızda gerçekleşiyor. Bir yandan ev içi ilişkilerde tutku, sevgi ve dayanışma artabilir ama diğer yandan otorite savaşları da gündeme gelebilir. Bir aile bireyleriyle güç çekişmesi, ev içi kararlar konusunda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu kavuşum Yengeç burcundaki retro Jüpiter'e de karşıtlık yapacak, geçmiş meseleleri yeniden gündeme getirebilir. Ben hep fedakarlık yaptım duygusu yükselebilir ama gökyüzü sizi olgunlaştırmak istiyor. Gerçek güç anlayışla kurulur. Bugünlerde ev değişimi, mülk yatırımı ve ailevi bir karar söz konusu olabilir. Venüs'ün etkisiyle estetik dekorasyon veya ev düzenleme temaları da gündeme gelebilir. Bu kavuşumun Lilith'te bir 45 derecelik açısı var. Bastırılmış öfkenin yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Bu nedenle konuşmalarınızda yapıcı olun. Geçmişteki kırgınlıkları öfkeye dönüştürmeyin. Bu kavuşumun en güçlü dersi kendinizi koruyun ama kalbinizi kapatmayın. 16 Ocak'ta Mars Balık burcundaki Satürn'e sekstil açı, Boğa burcundaki Uranüs'e de üçgen açı yapıyor olacak. Sizin için bu denge anlamına geliyor. Bu kombinasyon ailevi yükümlülüklerle kişisel özgürlük arasında sağlam bir denge kurma şansını sunar. Satürn'ün etkisiyle sorumluluk bilinciniz artıyor. Uranüs'ün üçgeni ise yaşam alanınızı yenileme isteğinizi güçlendiriyor. Bu dönem ev değişimi, ailevi konularda kalıcı çözüm veya uzun vadeli finansal planlama için harikadır. Bir aile düzeni yeniden yapılanabilir. Artık siz sınır koyan hem sevgi veren kişi olmayı öğreniyorsunuz. 23 Ocak'ta Mars Kova burcuna geçecek. Mars Kova burcuna geçtiğinde odağınız aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanına kayıyor. Oğlak sürecinde ev ve güvenlik konularıyla uğraştınız. Şimdi kalbinizi ifade etme zamanı geliyor. Mars Kova burcunda sizi özgürleştirecek, bir süredir bastırdığınız yaratıcı enerjiniz şimdi dışarı akmak istiyor. Sanat, hobi, aşk veya ebeveynlikle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Bu geçiş içsel olarak yeniden doğmuş hissettirecek. Çünkü Oğlak süreci sizi olgunlaştırdı. Şimdi o olgunluğu hayata aktarma zamanı. Sevgili teraziler, Mars'ın Oğlak transiti size diyor ki köklerini onar, sonra dallarını uzat. Bu dönem aile, ev ve içsel güvenlik konularında sizi güçlendirecek. Bazı şeyleri yeniden inşa etmeniz gerekebilir ama sonunda çok daha sağlam bir zemin üzerine duracaksınız. Mars burada size kendi alanınızı korumayı, sınırlarınızı belirlemeyi ve duygusal dayanıklılığınızı arttırmayı öğretiyor. Bu transitin sonunda artık kimse sizi kolayca sarsamayacak. Çünkü siz kendi içsel merkezinizde durmayı öğrendiniz ve işte o zaman gerçek dengeye de ulaşacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili akrepler, gökyüzü gündemimizde Mars'ın Oğlak transiti var. 2025'in son haftalarında Mars yani 15 Aralık itibariyle Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu geçiş sizin için son derece güçlü çünkü Mars sizin yönetici gezegeniniz klasik astrolojide. Yani bu enerji sizi doğrudan etki ediyor ve bu defa Mars sizin iletişim, düşünce ve yakın çevre alanınızdan geçecek. Bu dönem zihinsel olarak keskin, kararlı ve odaklı olacağınız bir süreci başlatıyor. Sözleriniz daha güçlü, fikirleriniz daha etkili hale geliyor. Ama aynı zamanda diliniz bir silaha da dönüşebilir. O yüzden Mars Oğlak Burcu'ndan size diyor ki kelimelerini bilinçle kullan. Çünkü her cümle bir eylemdir. Bu transit sizi düşünce gücünüzle inşa etmeye davet ediyor. Artık yalnızca sezgileriniz değil, mantığınız da savaş alanında.
Mars transite başlarken 15 Aralık'ta Balık burcundaki durağan Neptün'le kare açıya girecek. Bu açı özellikle aşk, yaratıcılık ve iletişim alanında bir karışıklık yaratabilir. Belki biriyle yanlış anlaşılmalar yaşanabilir ya da bir fikir, bir proje henüz tam olarak netleşemeyebilir. Neptün burada sis perdesi indirir, Mars ise netlik ister. Bu yüzden 15-20 Aralık arasında duygusal tepkilerle değil, gözlemle hareket edin. Bir söz, bir mesaj, bir bilgi sizi kışkırtabilir ama hemen yanıt vermeyin. Çünkü bugünlerde her şey göründüğü gibi değildir. Eğer yaratıcı bir işle uğraşıyorsanız bu etki ilham getirebilir ama dağılma riski de taşır. Kısacası bu dönemde duyguları mantıkla dengelemek en doğru strateji olacaktır. 26 Aralık'ta Mars ay düğümleriyle uyumlu açılar içinde olacak. Sizin için sözlerin, kararların ve fikirlerin kaderi değiştireceği bir dönemi anlatıyor. Geçmişte konuşamadığınız bir şey şimdi dile gelebilir. Bir karar ya da bir anlaşma kader yönünüzü belirleyebilir. Güney ay düğümüyle Mars'ın kurduğu üçgen açı geçmişte bastırdığınız düşüncelerin şimdi olgunlaşacağını, Kuzey ay düğümüyle oluşan sekstil açı ise geleceğe dönük yeni bir iletişim biçimi geliştireceğinizi gösteriyor. Bugünlerde yazmak, konuşmak, eğitim almak veya bir fikir paylaşmak son derece güçlü sonuçlar doğurabilir. Gökyüzü size diyor ki sözlerinle köprü kur ama gerekirse de köprüleri yakmaktan korkma. Çünkü artık kiminle aynı frekansta olmadığınızı net biçimde göreceksiniz. 7 Ocak'ta Mars, Güneş ve Venüs 17 derece Oğlak burcunda kavuşuyorlar. Bu güçlü enerji sizin için adeta bir zihinsel patlama yaratacak. Bu dönem konuşmalarınızın, fikirlerinizin ve iletişiminizin son derece etkileyici hale geldiği bir süreç. Bir yazı, bir sunum, bir röportaj ya da bir sosyal medya projesi ya da eğitim süreci sizi ön plana çıkarabilir. Venüs'ün etkisiyle ikna kabiliyetiniz artıyor. Ama Yengeç burcundaki retro Jüpiter karşıtlığı sizi aşırı derecede kendini haklı görme veya fikir çatışmalarına fazla takılma riskini çekebilir. Bu dönemde haklı olmak değil, doğru ifade etmek daha değerlidir. Bu kavuşumun Lilith'te de bir sert açısı var. Geçmişte bastırılmış bir öfkenin ya da bir fikrin yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Bu yüzden iletişimde dürüst ama yapıcı olun. Bir konuyu netleştirmeniz gerekiyorsa bu enerji tam da onun için burada. Mars Oğlak burcunda size şunu hatırlatır. Gerçek zeka stratejik sessizlikle başlar. 16 Ocak'ta Mars, Satürn ve Uranüs'e destekleyici açılar içinde olacak. Balık burcundaki Satürn'e sekstil açı, Boğa burcundaki Uranüs'le de üçgen açı içinde olacaklar. Bu sizin için büyük bir zihinsel denge ve yenilik dönemini başlatıyor. Satürn size sabır ve yapı kazandırır. Uranüs ise zihinsel özgürlük verir. Bu iki enerji birleştiğinde hem kalıcı bir düşünce sistemi kurabilirsiniz hem de yeni fikirlerle eski kalıpları yıkabilirsiniz. Bu dönem eğitim, yazı, konuşma, öğretme ve ifade alanında çok verimli bir dönem. Zihniniz hem disiplinli hem esnek çalışıyor. Bu kombinasyonda uzun vadeli bir fikir projesi başlatabilir veya bir kişisel planı başarıyla tamamlayabilirsiniz. Ve 28 Ocak'ta Mars Kova burcuna geçecek. Odağınız aile, kökler, ev yaşamı alanına kayıyor. Oğlak sürecinde iletişimle güç topladınız. Şimdi o gücü bir temele oturtma zamanı. Evinizde veya iç dünyanızda yenilenme isteği duyabilirsiniz. Bazılarınız taşınabilir, bazılarınız ise aile ilişkilerinde sınırlarını yeniden çizebilir. Kova burcundaki Mars bireysel özgürlük getirir. Artık kendi alanınızı daha net korumaya başlıyorsunuz. Bu geçişle birlikte zihinsel özgürlüğünüz duygusal sağlamlıkla birleşecek. Sevgili akrepler, Mars'ın Oğlak transiti size diyor ki sözlerini silah değil strateji olarak kullan. Bu dönem iletişiminiz aracılığıyla hem kendinizi hem çevrenizi yeniden inşa ediyorsunuz. Kelimeleriniz güce dönüşüyor, fikirleriniz ise şekil kazanıyor. Artık susamayacaksınız ama konuştuğunuzda da etki yaratacaksınız. Çünkü Mars burada size sadece savaşmayı değil,
zihinsel liderliği öğretiyor. Bu transitin sonunda artık duygularınızı yönetebilen, düşüncelerinizi yapılandırabilen ve stratejik düşünebilen bir hale geleceksiniz. Ve o noktada hiçbir kelime de boşa gitmeyecektir. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Oğlak transiti var. Sevgili yaylar, 2025'in son günlerine yaklaşırken Mars 15 Aralık itibariyle Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu geçiş sizin ikinci evinizi, yani para, değer, güvenlik ve öz saygı alanınızı harekete geçiriyor. Mars Oğlak Burcu'nda son derece güçlü çalışır, yücelir zaten. Sabırlı, stratejik ve kararlıdır. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda sizler hem maddi hem de manevi anlamda kendi değerlerinizi kanıtlamak üzere odaklanacaksınız. Gelir kaynaklarınız, kazançlarınız, sahip olduklarınız ve harcamalarınız yeniden yapılanıyor. Ama asıl dönüşüm dışarıda değil, içeride başlıyor. Çünkü bu süreç size gerçek değerin parayla değil, öz disiplinle ölçüldüğünü hatırlatacak. Mars transite başlarken 15 Aralık'ta Balık burcundaki durağan Neptün'le de kare açıda olacak. Bu etki özellikle maddi konularda kararsızlık, belirsizlik veya hayal kırıklığı getirebilir. Ev, aile ve duygusal ilişkilerle ilgili bir konu maddi güven duygunuzu etkileyebilir. Belki de bir karar almak istiyorsunuz ama içsel olarak emin değilsiniz. Neptün burada sınırları bulanıklaştırırken Mars ise somut sonuçlar ister. Bu yüzden bugünlerde net bir plan yapmadan büyük harcamalardan kaçının. Aynı şekilde duygusal boşlukları para ya da başarıyla doldurma eğilimine de dikkat edin. Gökyüzü size diyor ki gerçek güvenlik içsel istikrardan başlar. 15-20 Aralık arası değerlerinizi dış onaydan değil, kendi çabanızdan almayı öğreniyorsunuz. 26 Aralık'ta Mars ay düğümleriyle uyumlu açılar içinde olacak. Kader planında maddi ve manevi bir dengeleme süreci başlatıyor. Güney ay düğümüyle kurduğu Mars'ın üçgen açı, geçmişteki çabalarınızın şimdi meyve verebileceğini, Kuzey ay düğümüyle yaptığı sekstil açı ise gelecekte sizi maddi özgürlüğe taşıyacak yeni yolların açılacağını gösteriyor. Bu tarihte kazanç veya iş alanında bir fırsat karşınıza çıkabilir. Ama daha önemlisi kendinize verdiğiniz değeri yeniden tanımlayacaksınız. Bu bir öz saygı sınavı gibidir. Birileri sizi küçümseyebilir, emeğinizi sorgulayabilir. Ama gökyüzü diyor ki kendi değerini sen belirle, kimseye ölçtürtme. Bu dönemde attığınız adımlar uzun vadede büyük bir istikrar yaratacaktır. 7 Ocak'ta Mars, Güneş ve Venüs Oğlak Burcu'nda 17 derecede kavuşacaklar. Bu kavuşum sizin için para, özdeğer ve üretkenlik alanında son derece güçlü bir dönem anlamına geliyor. Yeni bir gelir kaynağı oluşturabilir, işinizde dikkat çekebilir veya bir yatırım planı üzerinden yoğunlaşabilirsiniz. Venüs'ün etkisiyle hem finansal hem estetik konular öne çıkıyor. Kazanç kadar kazandığınızın size nasıl hissettirdiği de önem kazanacak. Yalnız bu kavuşum Yengeç burcundaki retro Jüpiter'e de karşıtlık yapıyor. Maddi alışkanlıklara veya duygusal harcamalara dikkat çekiyor. Daha fazla isteği, huzuru azaltabilir. Ve bu kavuşumun Lilith'le 45 derecelik bir açısı var. Bastırılmış değersizlik hissinin yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Bugünlerde kendinizi kanıtlama isteği artabilir ama Mars Oğlak Burcu'nda size şunu hatırlatır. Gerçek güç sakin kalabilenlerin elindedir. Bu enerjiyle büyük işler başarabilirsiniz ama bunu aceleyle değil, sabırla yapmalısınız. 16 Ocak'ta Mars Balık burcundaki Satürn'e sekstil açıda, Boğa burcundaki Uranüs'e de üçgen açıda olacak. Sizin için bu muhteşem bir üretim kombinasyonu. Satürn size sabır, Uranüs ise yenilik getiriyor. Bu sayede hem sağlam hem özgün bir yapı kurabilirsiniz. Bu dönem işte istikrar, sağlıkta düzen, üretimde disiplin sağlar. Özellikle serbest çalışan ya da kendi işini yöneten bir yaysanız bu verimlilik patlaması anlamına gelir. Yeni bir gelir modeli geliştirebilir, işinizde sistem kurabilir veya finansal bağımsızlığınızı güçlendirebilirsiniz.
Evren size diyor ki emeğin kalıcı, üretimin özgün olsun. Bu açı aynı zamanda kendi değerinizi de fark edeceğiniz, dış dünyanda size bunu yansıtacağını anlatıyor. Ve 23 Ocak'ta Mars Kova burcuna geçecek. Odağınız iletişim, fikirler ve bağlantılar alanına kayacak. Oğlak sürecinde üretiminizi ve değer algınızı sağlamlaştırdıysanız şimdi bunu paylaşacaksınız. Kova burcundaki Mars sizi entelektüel olarak da özgürleştirir, yeni insanlarla tanışabilir, fikirlerinizi cesurca ortaya koyabilir, eğitim ve medya alanında parlayabilirsiniz. Bu dönem sözlerinizle kazandığınız bir dönemdir. Oğlak sürecinde ürettiniz, şimdi Kova sürecinde o üretimi dünyaya anlatacaksınız. Sevgili yaylar, Mars'ın Oğlak transiti size diyor ki değerini kanıtlamak için savaşma, sadece üret. Bu dönem hem maddi hem duygusal anlamda sağlamlaşma süreci, parayla, güvenle, emekle ve öz saygıyla ilişkilerinizi yeniden tanımlayacaksınız. Kimi zaman sabır, kimi zaman mücadele gerektirecek ama sonunda elde ettiğiniz şey yalnızca maddi kazanç değil, kendinize duyduğunuz saygı olacak. Ve bu transitin sonunda şunu fark edeceksiniz. Artık ne kadar kazandığınız değil, ne kadar istikrarlı olduğunuz belirleyecek kim olduğunuzu. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Oğlak transiti var. Sevgili Oğlaklar, 2025'in son günlerinde gökyüzü sizin tarafınızda. Çünkü 15 Aralık itibariyle Mars sizin burcunuza yani Oğlak burcuna geçiyor. Bu hem enerjinizin hem kararlılığınızın hem de iradenizin yeniden doğduğu bir dönemin başlangıcı. Mars Oğlak burcunda yönetici gibi çalışır. Disiplin, sabır, strateji ve netlik onun alanıdır. Ve şimdi o enerji sizsiniz. Bu dönemde artık pasif kalmak, beklemek, gözlem yapmak biter. Hayatın direksiyonuna yeniden geçiyorsunuz. Kendi kararlarınızı, kendi hızınızı, kendi yönünüzü belirleme zamanı geldi. Ama bu transit sadece harekete geçmekle ilgili değil, aynı zamanda ne için savaştığınızı hatırlamakla da ilgili. Çünkü Mars Oğlak burcundan size diyor ki gerçek güç hedefini bilenlerin elindedir. Mars transite başlarken 15 Aralık'ta Balık burcundaki durağan Neptün'e kare açıda olacak. Bu enerjinizin yönünü bulmakta biraz zorlanabileceğinizi gösteriyor. Zihniniz dolu olabilir, planlarınız karışabilir ya da çevrenizdeki insanların fikirleri sizi belirsizliğe itebilir. Neptün burada sis yaratır, Mars ise netlik ister. Bu yüzden bugünlerde planlarınızı sadeleştirin. 15-20 Aralık arasında sizi motive eden hedeflerle sadece yapmak zorunda hissettikleriniz arasındaki farkı iyi ayırt edin. Çünkü bu fark 2026 boyunca hangi yöne ilerleyeceğinizi belirleyecek. Neptün sizi test ediyor. Bu hedef senin mi yoksa başkasının senden beklediği bir şey mi? Gerçek istediğinizle bağlantı kurduğunuzda Mars'ın gücü sizi ileriye fırlatacak. 26 Aralık'ta Mars ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Sizin için son derece kader belirleyici. Güney ay düğümüyle üçgen açı yapıyor. Geçmişte attığınız adımların şimdi meyve vereceğini, Kuzey ay düğümüyle ise sekstil açı yapıyor. Artık yeni bir yön belirleyeceğinizi gösteriyor. Bu dönemde geçmişle hesaplaşma, gelecekle hizalanma süreci yaşanabilir. Belki bir iş, bir proje ya da bir ilişki yön değiştirir. Ama unutmayın bu değişim sizi özgürleştirmek içindir. Evren size diyor ki geçmişte kaldığın yer artık seni büyütmüyor. Haydi ileri git. Bu etkiyle uzun vadeli bir hedefe kararlılıkla adım atabilir ya da geçmiş bir başarısızlıktan güçlenerek çıkabilirsiniz. 7 Ocak'ta Mars, Güneş ve Venüs 17 derece Oğlak burcunda kavuşacaklar. Bu yılın en güçlü kişisel enerji birleşimlerinden biridir ve sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Bu dönemde hem fiziksel olarak daha çekici, karizmatik ve dikkat çekici hale geleceksiniz hem de kararlılığınız çevrenizde büyük etki yaratacak. Bir hedef, bir proje, bir ilişki ya da bir kararla sahneye çıkabilirsiniz. Ancak bu kavuşumun Yengeç burcundaki retro Jüpiter'le de karşıtlığı var. İlişkilerde güç dengelerine dikkat çekiyor.
Bir yanda kendi istekleriniz, diğer yanda karşınızdakinin beklentileri. Bu dengeyi koruyabilirseniz büyük bir sıçrama yaşayabilirsiniz. Bu kavuşum aynı zamanda Lilith'e de 45 derecelik bir açı yapıyor. Bastırılmış öfke ve kontrol ihtiyacını tetikleyebilir bu dönemde. Bugünlerde ya hep ya hiç yaklaşımından kaçının. Unutmayın, gerçek güç kontrolü elinde tutmak değil, sakin kalabilmektir. Bu kavuşumun en güzel tarafı Mars ve Venüs'ün aynı burçta olmasıdır. Bu hem mücadeleye hem çekim enerjisini aynı anda getirir. Yeni bir ilişki, ortaklık veya hedef bu dönemde başlayabilir ve uzun ömürlü olma potansiyeline de sahiptir. 16 Ocak'ta Mars Balık burcundaki Satürn'e sekstil, Boğa burcundaki Uranüs'e de üçgen açı yapacak. Sizin için muazzam bir denge yaratıyor bu. Satürn size yapı, sabır ve ciddiyet getirirken Uranüs size yaratıcılık, yenilik ve beklenmedik çözümler sunar. Bu kombinasyon klasik Oğlak gücüne modern bir vizyonla buluşturur. Artık sadece güvenli olanı değil, sizi heyecanlandıranı da inşa ediyorsunuz. Yeni bir iş modeli, yaratıcı bir girişim, kişisel bir atılım bu enerjiden doğabilir. Bu çelik gibi bir irade artı özgür zihin birleşimidir ve siz bu birleşimin tam ortasındasınız. Gökyüzü size diyor ki kendini yeniden tanımla ama temelini koru. Ve 23 Ocak'ta Mars Kova burcuna geçecek. Odağınız maddi güvenlik ve değer alanına kayıyor. Oğlak sürecinde kendinizi ortaya koydunuz. Şimdi bu enerjinin sonuçlarını somutlaştırma zamanı geliyor. Kova burcundaki Mars size ekonomik özgürlük, maddi yaratıcılık ve yeni kazanç yolları getirir. Bu dönem size hem kendinizi, işinizi büyütmek hem de gelir modellerinizi çeşitlendirmek için verimlilik getirir. Ama asıl kazanç artık kendi kimliğinize tam olarak sahip çıkmış olmanızdır. Sevgili oğlaklar, Mars'ın burcunuzdaki transiti size şöyle diyor. Hayatının direksiyonuna geç. Artık izleyen değil, yöneten sensin. Bu dönem özgüveninizin, dayanıklılığınızın ve kişisel karizmanızın en yüksek seviyeye çıktığı süreçtir. Fiziksel olarak da güçlü hissedebilirsiniz. Spor, hedef, iş, mücadele hepsinde performansınız artar. Ama en önemli ders şu, artık başkalarının sizi tanımladığı kişi değilsiniz. Kendinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Bu transitin sonunda hem kararlılığınız hem vizyonunuz hem de yön duygunuz kalıcı biçimde güçlenecek. Bu kez hayatı yönetirken hiçbir otoriteye ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü siz artık kendi otoritenizsiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Oğlak transiti var. Sevgili kovalar, 2025'in son haftalarına girerken Mars 15 Aralık itibariyle Oğlak burcuna geçiyor. Bu geçiş sizin için çok derin, içsel ama aynı zamanda güçlü bir alanı harekete geçiriyor. 12. evinizi, bilinçaltı, geri planda yürütülen süreçler, ruhsal temizlik, gizli düşmanlıklar alanı. Mars burada dışa dönük değildir ama çok içe yönelmiş, geçmişle yüzleşen sessiz ama kararlı bir enerji taşır. Bu dönem dışarıdan bakıldığında sakin görünebilir ama içeride büyük bir enerji yeniden yapılanıyordur. Mars Oğlak burcunda size diyor ki sessizlik bazen en büyük güçtür. Artık mücadele dış dünyada değil, içinizde başlıyor. Bastırılmış öfke, geçmiş yorgunluklar, unutulmuş hedefler hepsi bu dönemde yüzeye çıkabilir ama sadece arınmak için. Mars transite başlarken Balık burcundaki duran Neptün'e kare açıda olacak. Bu açı özellikle maddi güvenlik, değerler ve iç huzur alanınızda bir karışıklık yaratabilir. Belki bazı konularda neye inanacağınızı, kime güveneceğinizi bilemeyebilirsiniz. Neptün sis getirir, Mars ise eylem ister. Bu iki enerjinin çatışması sizi duraklatmak için gelir. Bugünlerde acele karar almayın. 15 ile 20 Aralık arasından bahsediyorum. Çünkü görünmeyen detaylar olabilir. Bir konu sizi rahatsız ediyorsa hemen çözmek yerine gözlemleyin. Gökyüzü size diyor ki dur, dinle, sezginle güven.
Bu kare açı içsel netliği yeniden kurma süreciniz. Belki de önce bir şeylerin çözülmesine izin vermelisiniz ki yerine yenisi gelebilsin. 26 Aralık'ta Mars ay düğümleriyle uyumlu açılarda olacak. Geçmişle vedalaşmak için güçlü bir fırsat yaratıyor. Güney ay düğümüyle yaptığı üçgen eski bir döngünün artık tamamlandığını, Kuzey ay düğümüyle yaptığı sekstil açı ise sizi geleceğe taşıyacak yeni bir zihinsel yönün belirdiğini anlatıyor. Bu tarihlerde farkında olmadan bir şeyin kapanışını yaşayabilirsiniz. Bir ilişki, bir alışkanlık ya da içsel bir korku artık anlamını yitirebilir. Bu süreç görünürde sessiz ama enerjisel olarak çok yoğundur. Evren size fısıldıyor. Geçmişi bırak, özgürlüğün anahtarı orada. Bu dönemde meditasyon, yazı, dua, terapi gibi ruhsal çalışmalar size büyük fayda sağlayabilir. 7 Ocak'ta Mars, Güneş ve Venüs Oğlak Burcu'nun 17 derecesinde kavuşacaklar. Bu kavuşum sizin için dış dünyada görünmeyen ama içsel olarak çok güçlü bir dönüşüm noktasını temsil ediyor. Bu dönemde bilinçaltınız aktif, rüyalarınız canlı, sezgileriniz güçlü olabilir. Kendinizle, geçmişinizle veya bastırılmış duygularınızla yüzleşiyorsunuz. Bu kolay değildir ama çok derindir. Bu kavuşuma Yengeç burcundaki retro Jüpiter'de karşıtlık yapacak. Özellikle iş veya sağlık alanında sizi fazla yüklenmek konusunda uyarıyor. Yorgunluk, tükenmişlik, artık dayanamam hissi gelebilir. Ama bu bir kırılma değil, bir arınma noktasıdır. Bu kavuşum Lilith'e de 45 derecelik bir açı yapıyor. Gizli öfkenin ya da değersizlik duygusunun yüzeye çıkabileceğini gösteriyor. Bu duyguları bastırmak yerine anlamaya çalışın. Çünkü Mars Oğlak Burcu'nda diyor ki gerçek savaş içsel huzurunu koruyabilmektir. Bu dönemde ruhsal cesaretiniz sınanıyor. Ama bir kez bu süreci geçtiğinizde hiçbir şey sizi eskisi kadar sarsamayacak. 16 Ocak'ta Mars Balık burcundaki Satürn'le sekstil Boğa burcundaki Uranüs'te de üçgen açıda olacak. Bu sizin için olağanüstü bir iç denge ve özgürleşme enerjisi getiriyor. Satürn sizi sağlamlaştırıyor. Uranüs sizi zincirlerinizden kurtarıyor. Bu iki etki bir araya geldiğinde kendi içsel sisteminizi yeniden kurarsınız. Artık geçmişin sizi yönlendirmesine izin vermezsiniz. Bu duygusal olgunlaşmanın gerçek sembolüdür aslında. Bir alışkanlığı bırakabilir, bir dönemi kapatabilir ya da bilinçaltı kalıplarınızı dönüştürebilirsiniz. Ve bunlar hepsi sessizce olur ama kökten değişir. Bu dönem aynı zamanda arka plandaki çabanın sonunda karşılığını alma dönemidir. Belki bir proje, bir fikir, bir emek sessizce olgunlaşıyor. Evde bir iş yapıyorsunuz belki. Ve Mars Kova'ya geçtiğinde de sahneye sizin olacak. Ve 23 Ocak günü Mars Kova burcuna geçecek. İşte büyük an. Mars sizin burcunuzda. Bu aylar süren hazırlığın, sessiz savaşların ve içsel temizliklerin ardından yeniden doğuş anı. Artık enerji sizde. Mars Kova burcunda özgür, bağımsız, yenilikçi ve cesurdur. Önümüzdeki haftalarda kim olduğunuzu, ne istediğinizi ve hangi yöne gitmek istediğinizi net biçimde ortaya koyacaksınız. Oğlak süreci sizi içsel olarak güçlendirdi. Şimdi o gücü dünyaya gösterme zamanı geliyor. Mars Kova burcunda sizin için bir başlangıçtır. Bu kez geçmişin gölgesi değil, vizyonunuz yön verecek her şeye. Sevgili kovalar, Mars'ın Oğlak transiti size diyor ki gerçek güç sessizlikte büyür. Bu dönem görünmeyen bir hazırlık süreci, kendinizi yeniden merkezliyorsunuz, bilinçaltınızı temizliyorsunuz ve geçmiş döngüleri kapatıyorsunuz. Belki dışarıdan hiçbir şey görünmüyor gibi görünecek ama içeride dev bir dönüşüm yaşanıyor. Ve bu dönüşüm sizi 2026'ya bambaşka bir enerjiyle taşıyacak. Mars burcunuza geçtiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü artık neye değer vereceğinizi, ne için savaşacağınızı, neye savaş açacağınızı ve nerede duracağınızı tam olarak biliyorsunuz. Bu transitin sonunda siz sessizlikten gelen bir güç, görünmeyen bir lider ve kendi yolunuzun mimarı olacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.
Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Mars'ın Oğlak transiti var. Sevgili balıklar, 2025'in son haftalarına girerken Mars Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizler için gökyüzü yeni bir yön duygusunu, net hedefleri ve güçlü bağlantıları öne çıkarıyor. Mars bu transitte sizin 11. evinizde, yani sosyal çevre, dostluklar, kariyer hedefleri ve toplumsal statüyle ilgili alanınızı aydınlatıyor. Bu dönem ben kiminle yürümeliyim ve neyin mücadelesini vermeliyim sorularının netleştiği bir zaman dilimi olacak. Mars Oğlak Burcu'nda sizin gibi duygusal, sezgisel bir burca gerçekçilik, disiplin ve strateji kazandırır. Artık hayal etmek değil, somut adımlar atmak zamanı. Mars transite başladığında 15 Aralık'ta henüz Balık burcundakinin son derecelerinde duran pozisyondaki Neptün'le kare açı yapacak ve hem ruhsal hem duygusal açıdan karmaşık bir etki bu. Neptün sizin yönetici gezegeniniz ve burada sanki kendinizle savaş halinde gibisiniz. Bir yanınız büyük hayaller kuruyor ama diğer yanınız artık somut sonuçlar görmek istiyor. Mars hadi eyleme geç derken Neptün önce hisset, önce ilham al diyor. Bu iki enerji birleşince geçici bir yönsüzlük veya bir kararsızlık hissi doğabilir. Bugünlerde önemli kararlar almadan önce duygularınızı ayırın. Gerçek olan ne, hayal olan ne? 15 ile 20 Aralık arasında dikkat edin. Bir hayal kırıklığı yaşarsanız bunu evrenin sizi daha sağlam bir yöne yönlendirdiğin işareti olarak görün. Bu kare açı sizin gerçek benliğinizi yeniden tanımlamanız için geliyor. Gökyüzü diyor ki kendinize dürüst olun çünkü yeni dönem dürüst temeller istiyor. 26 Aralık'ta Mars ay düğümleriyle uyumlu açılar kuruyor. Kuzey ay düğümü sizin maddi kaynaklar ve değer sistemleri alanınızda, Güney ay düğümü ise paylaşımlar, borçlar ve psikolojik bağlar alanında. Bu kombinasyon size şunu söylüyor. Artık enerjinizi sizi tüketen bağımlı olduğunuz ilişkilerden, maddi yüklerden çekme zamanı. Kimle birlikte yürüyorsunuz? Kim sizi geriye çekiyor? Kuzey ay düğümü sizin burcunuzda kişiliğinizi, benliğinizi, hedeflerinizi gösteriyor. Güney ay düğümü ise siz aksında, ilişkiler aksında. Bu kombinasyon size şunu söylüyor. Artık enerjinizi tüketen, bağımlı olduğunuz ilişkilerden kurtulma zamanı. Kiminle birlikte yürüyorsunuz? Kim sizi geriye çekiyor? Bu soruların cevabı netleşiyor olacak. Bu dönemde özellikle kariyer bağlantılarınızda kadersel tanışmalarda yaşanabilir. Belki bir ekip, bir topluluk, bir proje sizi geleceğe taşıyacak. Siz sadece kalbinizin yönü değil, potansiyelinizi de yeniden tanımlayacaksınız. Bu tarihlerde geçmişle vedalaşırken geleceğin kapısı da aralanıyor olacak. 7 Ocak'ta Mars, Güneş ve Venüs Oğlak Burcu'nda 17 derecede kavuşacaklar. Ve bu kavuşum sizin için son derece sosyalleştirici ve hedef odaklı bir etki getiriyor. Bu dönem uzun süredir uğraştığınız bir çabanın karşılığını alabilirsiniz. Bir proje onaylanabilir, bir grubun lideri haline gelebilir ya da toplum önünde görünür olabilirsiniz. Ancak bu güçlü kavuşum Yengeç burcundaki retro Jüpiter'le de karşıtlık yapacak. Ne kadar ileri gideceğim sorusunu önünüze getiriyor. Bazen başarı korkusu, bazen de başkalarının beklentileri sizi geriye çekebilir. Unutmayın, Mars Oğlak burcundaki ödülü sabırla ve olgunlukla hareket edenlere verir. Şöhret, statü veya saygınlık bu dönemde gelebilir ama içsel dengenizi korumanız çok önemli. Bu kavuşumun Lilith'e de 45 derecelik bir açısı var. Bazı çevrelerde gizli rekabet veya kıskançlık enerjilerine dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Kimseye öfke duymadan ama sınırlarınızı bilerek ilerleyin. Bu kavuşumun enerjisi diyor ki parlamaktan korkma ama ışığınla başkalarını da aydınlat. 16 Ocak'ta Mars Satürn'den ve Uranüs'ten destekleyici açılar alacak. Satürn sizin burcunuzda, Uranüs ise Boğa burcunda. Satürn'e sekstil yapıyor, Uranüs'te de üçgen açı yapıyor. Bu çok özel bir kombinasyon. Bir yandan disiplin, sabır ve kararlılık kazanırken diğer yandan yeni fikirler ve farklı yaklaşımlarla özgürleşiyorsunuz. Bu dönemde özellikle iletişim, proje yönetimi, teknoloji, eğitim veya sosyal medya konularında
büyük adımlar atabilirsiniz. Mars Oğlak burcunda planlıdır. Uranüs ise özgündür. Yani hem sistemi koruyup hem de onu yenilemek mümkündür. Bu açı size yeniliği korkmadan yapılandırma cesareti verir. Bir fikriniz varsa şimdi temellendirme zamanı. Satürn size güven verir. Uranüs sizi zincirlerinizden kurtarır. Bu ikisi bir araya geldiğinde siz vizyoner bir lider haline gelirsiniz. Ve 23 Ocak'ta Mars Kova burcuna geçecek, geri çekilme ve yeniden şarj olma zamanı. Enerji yavaşça içeri çekilecek. Bu 2026 boyunca sizi bekleyen büyük içsel değişimlerin ön hazırlığı, bir dönem kapanıyor ve siz ruhsal olarak yeniden doğuma hazırlanıyorsunuz. Kova sizin bilinçaltı alanınızı temsil eder. Mars burada dışa değil içe yönelir. O yüzden 23 Ocak'tan itibaren yaklaşık bir 40 gün biraz yalnız kalma, sessizleşme, ruhsal çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu gayet normal. Evren size şöyle diyor: başardın. Şimdi sessizleş, dinlen, vizyonunu derinleştir. Bu geçiş ruhsal farkındalığınızı derinleştirir. Siz farkında olmadan 2026'nın büyük hedeflerine hazırlanırsınız. Sevgili balıklar, Mars'ın Oğlak transiti sizin için vizyonun somutlaşma sürecidir. Hayalleriniz artık sadece duygusal değil, stratejik bir güce dönüşür. Artık nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Bu süreçte doğru insanlarla birleşmek sizi ileriye taşıyacak çevrelere girmek de çok önemli. Bir ekip, bir dostluk, bir proje hayatınızı değiştirebilir. Ancak her şeyden önce kendi hedefinize sadık kalın. Gökyüzü size diyor ki gerçek hayal planladığında gerçeğe dönüşür. Siz bu dönemde o dönüşümün mimarı olacaksınız. Mars Oğlak Burcu'nda size sabır, strateji ve kalıcı başarılar getiriyor ve 2026'da sessizlikten yükselen bir güç olarak sahneye çıkacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.